Başrollerini Emily Blunt'la paylaşan Gosling, şimdiye kadarki en çekici karakterlerinden birini canlandırıyor ve, Drive'ın kendine adamış aksiyon kahramanını, Crazy, Stupid, Love'ın karizmatik kadın erkeğiyle harmanlıyor. Hollywood filmlerinin %99'unda amaç dublör çalışmasını görünmez kılmaktır. İzleyicilerin, yıldızın ya da daha iyisi oynadığı karakterin binalardan atlayarak, arabaları havaya uçurarak ya da kötü adamlardan oluşan bir ekiple kapışarak kendi hayatını riske attığına inanması gerekiyor. The Fall Guy'da dublör kahraman olurken, yıldız ise tüm gösterilerini kendisinin yaptığını iddia eden ama işler zorlaştığında devreye girmek için dublörüne ihtiyaç duyan bir primadonnadır. The Fall Guy, komik, seksi ve Barbie, sahne hırsızı Ryan Gosling'in çocuk oyuncağı versiyonunu içeriyor, yani Ken bebeği oynadıktan sonra artık en üst düzey aksiyon figürünü temsil ediyor. Bu, Gosling izleyicilerinin sevdiği karizma yayan yanıdır ve karakterinin çok fazla derinliği olmasa da, daha iyi bir oyuncu kadrosunu pek isteyemezsiniz. Herkes dublörlerin, en korkunç gösterilerini sergileyen film yıldızlarından daha etkileyici olduğunu biliyor. Tom Cruise'un kendi gösterilerini yapmakta ısrar etmesinin nedeni budur. Ve, bir zamanlar Hollywood'danın cesur Cliff Booth'u, Brad Pitt'in canlandırdığı açık ara en havalı kişi. Glenn Larson'ın 80'lerin başındaki televizyon programında Lee Majors tarafından yaratılan dublör Colt Seavers rolünde Gosling her iki yolu da üstleniyor. Colt karakteri Guinness Rekorlar kitabına giriyor, ancak film bu tür hilelerin nasıl başarıldığını gösterdiği için izleyiciler işaretleri aramaya itiliyor, dijital yüz değiştirme, süslü kesim, yalnızca arkadan gösterilen çiftler. Her ne kadar Gosling'in her gösteri tamamlandığında klas bir şekilde başparmağını havaya kaldırmak için devreye girdiğini bilsek de, yıldız aslında krediyi sadece dublörlerle değil, film yapmak için çabalayan herkesle ekiple paylaşıyor. Gosling nazik bir görünümle çıkıyor ve günün sonunda kızı alan kişi hala o oluyor. Bu durumda kız, multimilyon dolarlık gişe rekorları kıran, Metal Storm adlı bilim kurgu filminin yönetmeni Jody Moreno'dur, çekimleri ilk kez yapan bir kameramandır. Açıkçası, ABC'nin 1981'de, The Fall Guy'ı ilk kez yayınlamasından bu yana Hollywood'da çok şey değişti ve uzun metrajlı versiyon, Colt'un eski aşkını bu yapımın patronu haline getirerek inanılmaz derecede akıllıca bir şey yapıyor. Şunu belirtmekte fayda var, 1981'de dublör efsanesi Hal Needham, The Cannonball Run'ı yönetti, bu da dublörden yönetmenliğe geçişin yeni bir şey olmadığı anlamına geliyor. Eski dublör ustası David Leitch, John Wick'ten başlayarak 10 yıldır uzun metrajlı filmlerin yönetmenliğini yapıyor. Bu projeyle dümenci, asıl mesleğini onurlandırmak için eşsiz bir fırsata sahip oluyor. Son yıllarda mavi ekranlar, dijital efektler ve hızla gelişen yapay zeka alanı, burada sergilenen kablolu çalışma, Honors ve diğer tekniklerle gerçek dünyadaki istismarları yapanları etkileme konusunda daha da ileri itti. The Fall Guy, Leitch'in en iyi aksiyonunu içermiyor. Bu yine de, atomik sarışın, olurdu, ancak, The Fall Guy, Colt ve Jody arasındaki dinamik sayesinde her açıdan daha güçlü bir film. Senarist Drew Purchase, muhteşem destansı bir gösterinin merkezinde Gosling ve Blunt'un karakterleri arasında 21. yüzyıldan kalma çılgın bir romantizm yarattı. Leitch ve görüntü yönetmeni Jonathan Sela, görsel olarak tüm çabayı o kadar parlak gösteriyor ki, uzun metrajlı bir Super Bowl reklamı izlediğinizi sanıyorsunuz. Renklerin patladığı, kıvılcımların kelimenin tam anlamıyla uçtuğu ve hatta çizgi altı karakterlerin bile film yıldızlarına benzediği net, titizlikle aydınlatılmış sahnelerden bahsediyoruz. Burada, A listesinin ilgi odağı, buzlu uçlarıyla Alex Pettyfer'e benzeyen, kovboy çekiciliğiyle Matthew McConaughey'e benzeyen ve bencil bir pislik gibi davranan Tom Ryder adında bir aktör. Colt yıllardır Tom için 2 kat çaba harcıyordu, ta ki son derece tehlikeli 2 numara onu sırtında kırık bırakana kadar. Colt, Jody ile görüşmektedir ancak yaralanma, ilişkilerini ve kariyerini raydan çıkarır. 18 ay sonra Colt, yeni bir çekim için her şeyini verirdi. Bu yüzden onun filmi üzerinde çalışma ve şu anda Sydney'de çekim yapma şansını değerlendiriyor. Colt oraya vardığında Jody'nin onu hayalet olarak gördüğü için hala ona kızgın olduğunu öğrenir. Blunt ve Gosling, herkesin duyabileceği şekilde bir megafonla şikayetlerini dile getirirken acı verici bir gösterinin birden fazla çekimini sipariş ettiği sevimli bir sahneyi paylaşıyor. Her ne kadar senaryo Colt'un Tom'un yapımdan kaybolması olayını çözmesi için çok daha tuhaf bir senaryo sunsa da işleri çözeceklerine dair pek şüphe yok. Görünüşe göre yapımcı Gail'in onu Avustralya'ya çağırmasının asıl nedeni bu. Colt, kamera karşısında gerçekten birkaç etkileyici gösteri gerçekleştirse de, en riskli davranışları, gişe rekorları kıran alıntılar yapan dublör koordinatörü Dan Tucker ve Tom'un hırslı kişisel asistanı Alma Mila'nın yardımıyla setten çok uzakta gerçekleşiyor. Orijinal dizide Colt, hedeflerini yakalamak için film yapımı hileleri kullanan bir ödül avcısı olarak ek iş yaptı,
akrobasi sürüşü ve piroteknik sahneler için uydurulmuş olsa da eğlenceli bir bahane. Burada Colt'un becerileri aksiyona daha doğrudan entegre oluyor, setteki deneyimi onu aynı anda birden fazla serserinin üstesinden gelmeye, mevcut olan her şeyden doğaçlama silahlar yapmaya ve hızla giden bir araçtan diğerine atlamaya benzersiz bir şekilde uygun kılıyor. Yine de film, Colt'u harekete geçiren şeyin ne olduğunu hiçbir zaman gerçekten araştırmıyor, ölüm dileği var mı? Alışılmadık derecede yüksek bir ağrı toleransı mı? Kendisi de eski bir dublör sanatçısı olan Leitch, bu konuda pek objektif değil. Bu da, The Fall Guy'ın neden filmlerde tehlikeli işlerde çalışan adamlarla ilgili tanıdık kinayeden, yani kız arkadaşlarının onların öldüğünü görmek istemediği şeklindeki tanıdık kinayeden kaçındığını açıklayabilir. Aynı zamanda akademinin akrobasi kategorisini nasıl eklemesi gerektiğine dair pek de incelikli olmayan birkaç bahsi de açıklıyor. Tom'un ortadan kayboluşunun açıklaması mantıksız ama filmin dublörlere yönelik zavallı bakış açısı açısından bir miktar mantıklı. Colt'un bir bakıma düşüşü üstlenmesi planlanmışken, film izleyicileri dövüşme, çarpma, atlama, sallanma, düşme gibi çiftlerin yaptığı her şey hakkında eğitmek için tasarlandı. Film aşırı dolu geliyorsa, bunun nedeniyle için izleyicilere sadece bir tat vermekten fazlasını, mesleğinin neler yapabileceğine dair tam bir büfe sunmak istemesidir. Sonunda, eylemi kolaymış gibi göstermenin ne kadar zor olduğunu takdir etmeden duramayız.